Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 3 Mart 2026. Günlük piyasa analiz videoma hoş geldiniz. Bugün yine globaldeki verileri, bu haftaki önemli haberleri sizlerle paylaşacağım. Sonrasında grafiklere bakmaya devam edeceğiz. Şimdi öncelikle yarın çarşamba günü ABD'de ADP istihdam verisi ve PMI verileri gelecek. Cuma günü ise haftanın en kritik datası geliyor. Bakın bunlar çok önemli. ABD tarım dışı istihdam, bu işçilik oranı ve saatlik ücretler. Bu veri FED beklentilerini doğrudan etkiler arkadaşlar. Faiz indirimi ötelenirse DXY yukarı, riskli varlıklar biraz baskı altında kalabilir. Yani bu hafta yön haftası. Şimdi bunları savaşla birleştirince zaten piyasaların ne kadar riskli, ne kadar volatil, ne kadar kritik olduğunu anlamanız lazım. Özellikle vadeli tarafta işlem yapan arkadaşlar için söylüyorum bunu. Yani çok ciddi zararlar edebilirler. Tabii çok yüksek karlar da edebilirler. Onların risk eşiklerine bağlı. Şimdi öncelikle Bitcoin grafiğiyle başlayalım. Ben bununla ilgili dün bir video çektim. Bitcoin'in üst kanal bandına geldiğini, burada alım yapmanın aceleci olunmaması gerektiği ile ilgili. Hatta Telegram grubundaki arkadaşlar da işlem açmışlar bu konuyla ilgili. Onlara da ben ilettim. Yani burada işlem açmanın sıkıntılı olduğunu, biraz beklenmesi gerektiğini. Ya en azından tamam hadi günlük beklemiyorsunuz da 4 saatlik bir mum kapatsın bari şunun üzerinde. Yani bir gelsin şuralara. Bir bilelim ki buralarda evet hacimli bir şekilde mum kapandı. Üstünde artık fiyat yön değiştiriyor diyebilirim ama maalesef yine insanlar FOMO'ya kapılıyor, alım yapılıyor. Ha, dünkü videomu YouTube'da izleyenler eminim şu anda buradan işlem açmamışlardır. Açmamaları gerektiğini de ben ilettim. Neden açmamaları gerektiğini? Çünkü şu anda e, kripto tarafının bir hikayesi yok arkadaşlar yükselmesi için. Yani bir hikaye olması lazım burada. Yani bu kadar savaş ortamında, bu kadar doların, altının yükselebildiği bir ortamda yani kriptonun yükselmesi zaten çok olası görmüyorum kısa vadede. Yani uzun vadede tekrardan illaki yükselir. Bitcoin özelinde söylüyorum. Diğer altcoin'ler daha 2021'de geldikleri yerlere bile çoğu gelemedi zaten ki bu gidişte zaten gelemeyecek. Şimdi görüyorsunuz buradan zaten Bitcoin boğasını yaptı. 126 binden 60 bin dolara kadar düştü. Şimdi buralarda akümüle oluyor. Dediğim gibi bakın şurada bir daha önceki videolarımda anlatmıştım. Boğa bayrağı var. Ayı bayrağı var, özür dilerim. Buralarda şu anda oyalanıyor. Ha, bu yönü ne tarafa kırar? Yani formasyonun beklentisi aşağı kırması ama tabii her zaman formasyonların %100 çalışacağı anlamına gelmiyor. Ve ayrıyetten bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Bakın burada bir trend oluşuyor. Yani bir formasyon oluşuyor. Şimdi hiçbir zaman yani hiçbir zaman değil mi de %90 formasyonun ortasından çok büyük bir haber gelmediği sürece kırılım olmaz. Yani geldi şurada burada hemen uçtu gitti ya da burada zor. Yani burayı inletme bölgesi olarak daha önce söylemiştim size. Bu buraya gelecek, aşağı inecek, yukarı gelecek. Belki yukarılara gelip ortalarda buralarda seyredecek buradan. Bilemezsiniz. Ama bekleyin. Yani beklemek size bir şey kaybettirmez. Kazandırır. Belki gelecek şuradan şöyle bir likit atacak buradan yukarı vuracak. Ya da gelecek şöyle bir likit alacak. Yukarı doğru gidiyor gibi yapacak. Buradan aşağı vuracak. Yani bunu biz bilemeyiz. Bunu kimse bilemez. Yani bilmediğiniz için de bilmediğiniz işlemin ortasından ya da yön tayini olmamış bir işlemin ortasından girmeyin işleme. Yani bunu defaatle söylüyorum. Şimdi bir dolar olmuş arkadaşlar 43-44 lira. Türkiye şartlarında zaten enflasyon almış başını gitmiş. Hepinizin yani ben açıkça söyleyeyim sizin bir dolarınızın dahi bu yamyamlara kaptırılması beni üzer. Yani bu videoları açıkçası biraz da çekmemin sebebi bu. Yani bütün dünya şu anda bir kritik durumda arkadaşlar. Yani enflasyon dünyanın birçok ülkesinde ben şu anda İsveç'te yaşıyorum. Burada bile artık belli bir noktada hayat pahalılığı var. Yani ve Türkiye'yi düşünemiyorum bile. Yani Türkiye'de çok ciddi sıkıntılar benim ailem de orada yaşıyor. Çok ciddi sıkıntılar yaşanıldığını da biliyorum. Onun için bu yamyamlara paranızı kaptırmayın. Yani bakın eğitim videolarım var. Açın izleyin. O eğitim videolarını zaten izleyen arkadaşlar eminim
nereden işlem alması gerektiğini, nereden işlem almaması gerektiğini, riskini nasıl belirlemesi gerektiğini gayet iyi anlıyorlar. Zaten risk analiziyle ilgili de bir eğitim vereceğim ben. Ayrıyetten yapacağım. Yani şurada bakın dün benim videomu izleyen arkadaşlar gelip de şurada short'a girseler yani şöyle %2'lik bir zarar kes yapsalar tamam mı? Yani bir önceki dibin üstüne şuraya bile koysalar yani 1'e 2 bir ödül oranı arkadaşlar. Anladın mı? Yani örnek veriyorum $700 kaybetmeye göz altı $1500 kazanacaktı. İki katı yani. Bence bu güzel bir kar zarar analizi. Yani bunu yaparsanız kazanacağınızı düşünüyorum. Tabii açgözlülük yapmamız şartıyla. Şimdi bir diğer grafimiz bizim USDT. Bu biliyorsunuz Bitcoin ile ters korelasyonda çalışıyor. Ben bunu daha bir iki gün önceki videolarda anlatmıştım. Yani bir dörtgen içerisinde ilerliyor. Bunun dörtgenin altına gelmesi demek Bitcoin'in artık tepede olması. Bunun tepede olması Bitcoin'in altında olması demek yani. Bu da bir yerden kıracak. Bunun kırdığı yöne doğru aşağı kırarsa Bitcoin'de yükseliş, yukarı kırarsa Bitcoin'de ciddi düşüşler. Diğer altcoin'leri artık söylemiyorum bile. Onlar da herhalde 8'e 10'a 15'e varan düşüşler olma ihtimali çok yüksek. Yani şu an diğer indikatörlere dahi bakmaya gerek yok. Zaten şu dörtgen bize her şeyi anlatıyor. Altına geçelim. Şimdi savaşın uzaması ihtimali, Fed'in faizi düşürme beklentileri azalınca altında da kısmi bir satış oldu. Şu anda nerede altın? Bizim daha önce destek olarak belirlediğimiz 5239, 5250 aralığında daha kısa vadeye inip bakalım. Bir saatlikte ne yapıyor şu anda bu? Şimdi destek bandının orada ve alt kanal bandının da temas etmiş arkadaşlar. Şu anda buraları çok iyi analiz etmeniz lazım. Yani buraları çok iyi dikkat edip bakmanız lazım. Özellikle altında işlem açan arkadaşlar için söylüyorum bunu. Spot tarafta alım yapanlarla ilgili diyecek bir şeyim yok. Zaten onlar uzun vade beklediği için yani bu grafiklerde bizim bir günlük 4 saatlik yaptığımız analizler onları çok etkilemiyor. Zaten spot'un mantığı o. Kriptoda da ne bileyim altında da spotta yaptığınız yatırımları zaten 3-5 sene beklemeniz lazım. Daha doğrusu kriptoyu söylemiyorum. Kriptoda 10 sene bekleseniz belki aynı yere gelmeyecek. Yani benim orta hafta artık çok fazla bir umudum kalmadı. Yani altcoin'ler için söyleyeyim. Yine Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana bunlar büyük firmalar, büyük şeyler, ürünler. Yani bunlar yine etki yerlerine gelirler ama diğerleri zor. Altında dediğim gibi ben altında özellikle vadeli tarafında işlem yapan arkadaşlar için bunu anlatıyorum. Dediğim gibi şu anda süzülüyor. Yani buraları çok iyi takip etmeniz lazım. Yani buralarda eğer ki şöyle bir aşağı fitil yukarı, aşağı fitil yukarı, aşağı fitil yukarı tarzı mumlar görürseniz burada e, lot sayısını daha düşük tutarak işlemler açılabilir long yönlü ama şu anda aşağı doğru kırılıyor. Bakın alt trend bandının da altına geldi. Bunu aşağıda tutacak yer arkadaşlar şurası. Yani tutmasını bekleyeceğimiz yer 5110 5090 seviyeleri. Yani buraya geldiği zaman burada altınla ilgili özellikle vadeli tarafta dediğim gibi işlem açan arkadaşlar bir analiz etmeli, bir bakmalı, bir incelemeli. Buraları izledikten sonra baklar burada da tutunuyor artık. Bir şeylere de bakalım. EMA'lara da bakalım. 200 günlük EMA, 50 günlük EMA. Şu 4 saatliği alayım ben. Evet, 200 günlük EMA'mız zaten 5082 dolar civarında. 50 günlük EMA'mızı 4 saatlikte aşağı doğru kırmış. Tabi burada mum kapanışı önemli. Mum kapanışına bakmak lazım. Günlükte bakalım. Günlükte durum ne? Günlükte zaten bunlar beklediğimiz gibi çok aşağı seviyelerde. Kısa vade EMA'larımız. Yani kısa vadede işte 20 günlük EMA yine 5100 yani 5120 ile 5090 aralığı altında çok önemli arkadaşlar. Eğer ki bu seviyeleri de aşağı kırması demek yani daha ciddi bir satış dalgasına getirebilir. Bu da bize muhtemelen ilk aşamada yani beklediğimiz 4800 dolar seviyelerine fiyatı önce 5000 daha sonra 4800 dolar seviyelerine taşıma ihtimali var. Şu anda zaten çok büyük satışıydı bu.
Yani globalde bir haber gelmiş olabilir. Buna bakmak lazım. Ama biz haber trade etmiyoruz arkadaşlar. Haberlere bakıyoruz ama teknik bizim işimiz. Teknik tarafı takip ediyoruz. Dediğimiz gibi benim destek direnç videomu izleyen arkadaşlar nereden alıp nereden almaması gerektiğini biliyorlar. Onu izleyerek siz de nereden alıp yapmamız gerektiğini buradan analiz edebilirsiniz. Zaten burada da bakın %50'lik seviyesi Fibonacci'de 5618, 4864 bölgelerine geliyor. Yani bunlar tamamıyla ara destek. Hani ana desteklerimiz şuralar arkadaşlar. 5100, 5000, 4800 bölgeleri. Buralara gelince dediğim gibi fiyat hareketini inceleyip parçalı parçalı alımlar yapılabilir. Yani ben dediğim gibi bunları yatırım tavsiyesi olarak vermiyorum ama herkes riskini ayarlayarak alımlarını ya da satımlarını yapabilir. DXY endeksine bakalım. Bu DXY endeksi doların e, piyasadaki hakimiyetini gösteriyor. Bununla ilgili de dün ben bir video çekmiştim. Doların 98 seviyesinin üstüne attığını, hatta şuralarda çektim ki oraları, yani videoları takip eden arkadaşlar eğer izledilerse buradan ne yapması gerektiklerini çok iyi anlamışlardır. Yani doların şunu 98'in üstüne atması demek arkadaşlar, dolar şu anda 100 seviyelerine doğru ilerliyor. Yani savaş çıktı, altın yükselecek, diğer ürünler düşecek gibi düşüncelere kapılan arkadaşlar zarar eder. Yani şu anda Amerika İran'a karşı savaş açtı ve gücünü gösteriyor. Gelen verilerde eğer ki dolar için olumlu olursa buradan dediğim gibi dolar 100 seviyelerine, hatta belki 101 seviyelerine giderse riskli varlıklarda çok ciddi crash'ler görebiliriz. Bu sebepten diyorum, bu böyle süreçler risk almak için en yanlış süreçler. Riski alacağınız yer var, almayacağınız yer var arkadaşlar. Şu anda risk alacak zamanlarda değiliz. Şu anda dediğim gibi mesela şurada bir trend oluşturdu, kendine gidiyor. Üst tarafı 100. Buraları izlemek lazım. Buraları izledikten sonra zaten piyasanın yönünü tayin edebileceğiz. Ama muhtemelen bu hafta biraz zor. Özellikle Cuma günü gelecek verilerle beraber piyasa çok volatil olacaktır. Yani pazartesi, önümüzdeki hafta bir daha analiz edeceğiz. Hani risk alabilir miyiz, alamaz mıyız? Ondan sonra netleşecek. Benim bu videoda anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Videolarla ilgili yorumlar ve beğenilerinizi bekliyorum. Abone olursanız da çok sevinirim. Ekstra anlamadığınız, istediğiniz bir eğitim videosu varsa yorumlar kısmına yazarsanız onlarla ilgili de yeni bir video içeriği oluşturabilirim. Ya da size anlatabilirim. Mesajlar bölümüne, yorumlar bölümüne yapabilirsiniz bunları. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize iyi günler.